Evet, şimdi buraya geldik şimdi. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Çok güzel mail aldım geçen. Onu sizle paylaşacağım. Bakın maili atan Yunanistan'dan bir dostumuz. My name is Sulukas Leonidas. And I'm from Greece. I'm a musician and a Greek Orthodox chanter. My vocal coach is Demosthenes Fistouris, tenor and PhD in musicology at National and Kapodistrian University of Athens. Şimdi Yunanistan'dan bir dostumuz işte bir vokal koçunun olduğunu ve işte kendisinin de bir koroda çalıştığını, müzikle uğraştığını ve hani çalışan bir kişi, müzikle uğraşan bir kişi olduğunu bize söylüyor. Sizi YouTube'dan buldum diyor. İşte and I can say that I am very impressed. Çok etkilendim analizlerinizden. I really like your approach and cheese, işte body position, tüm detay bilgilerinizden, işte vücut pozisyonu, okuma teknikleriyle alakalı. Ve bu maili size atmanın sebebi de diyor. Umarım mesajı görürsünüz. Bir analizi yapmanızı istiyorum diye. Analiz hangisi? 5 oktav Kerim Hoca analizi. Hadi yapalım. Woo, işte bu. Süper. Tamam, o zaman şimdi 5 oktav Kerim Hoca'yı analizini etmeye başlıyor. Bugüne kadar yüzlerce kez istendi. Sulukas Leonidas. Yani Sulukas diye okuyorum ama inşallah yanlış okumuyorum. Biz Fenerbahçe'deki Sulukas'tan şu an ben çevirdim. Tsoukalas. İnşallah doğru okuyorum. Kusura bakmayın yanlış okuyorsam. Şimdi 5 oktav Kerim Hoca. Bir kere isminden bizi şöyle geriye bir düştük değil mi yani? 5 oktav Kerim Hoca. Şimdi 5 oktav dediğiniz zaman bir kere oktavın ne olduğunu bir araştıralım. Oktav nedir arkadaşlar? Oktav nedir? Evet, buyurun. Cevap bekliyorum. Oktav şudur. Bakın, sözlük anlamı olarak oktavı bir inceleyelim. Şimdi burada diyor ki oktav için 8 sesten oluşan ses dizisi. Bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık. Şimdi çok basit anlatmaya çalışırsam, bir de fizik terimi olarak bir frekansın öteki frekansın 2 katı olduğu iki titreşim aralığı. Şimdi ne demek do ile do arası? Bakın, şimdi basit anlatayım size. Oktav nedir? Bir hep beraber öğrenelim. Çünkü genelde bilen var, bilmeyen var, kafası karışan var bu konularda. Arkadaşlar, bir do sesi alıyorum piyanoda. Do, değil mi? Mesela böyle bir kalın do. Do. Şimdi bunu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do'dan do'ya 8 nota yukarı çıktım. Tekrar do'yu buldum. İşte bu kullandığım aralıklardan bir tanesi bir oktav diyoruz buna. Yani do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bir oktavdayız. Devam edelim. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. İkinci oktav. Do, re, mi, fa. Üçüncü oktav. Dördüncü oktav. Şimdi başladığım do'dan kalına da gidebilirsiniz. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Yani daha kalın bir do da var. Do, si, bu da bir do. Şimdi 5 oktav dediğimiz zaman ben bir do'dan başladığımda re, mi, fa, sol, la, si, do, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. 5 oktav böyle bir aralık. Buradaki yaptığım bütün sesleri vermeniz lazım. Kalından inceye. Şimdi bizde yanlış algılanan şu. Biz ince bir ses duyduğumuz zaman tizlere çıkıyor. 5 oktav ya. 7 oktavmış hocam. İbrahim Tatlıses'in sesi 10 oktavmış gibi gazlamalar yapıyoruz. Bu gazla çözülecek bir şey değil. Bu bir teknik terim. Yani oktav kelimesi bir böyle halk arasında kullanılan oktav diye bir şey yok. Müzik terimi. Neymiş? Bir do'yla bir oktav. Yani 8 nota yukarısındaki do. Bir oktav. Sonraki 8 nota ikinci oktav. Sonrası, yani bu bütün aralıkların hepsini vermesi gerekiyor. Şimdi Kerim Hoca'yı daha önce dinledim. Dinlemedim değil. Çok tiz bir ses, farklı bir ses, güzel bir ses, özel bir ses. Fakat 5 oktav değil. 5 oktav değil arkadaşlar. Sadece tiz bir ses. Yani bizim tenor ismini verdiğimiz seslerden biri. Buyurun dinleyelim Kerim Hocamızı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şimdi. Biraz daha dinleyelim. Tam makamı anlayalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Sabah makam okuyor. Karar fa. Şimdi bakın arkadaşlar. Fa üzerinde sabah okuyor. Bir kere son derece tiz bir ton olduğunu bunun farkındayız. Tamam, okey. Oktav okuyor. Şimdi girdiği yer zaten tizden giriyor. Yani bu piyanodaki dördüncü oktav bölgesinden giriyor. Fakat bu onun oktavı değil. Başlangıç sesinde fa kararlı bir okuma yapıyor. Şimdi bu okumasının kaç oktav olduğuna bakalım. أشهد أن لا إله إلا الله. Bir kere kusursuz okuyor değil mi? Çok lezzetli, pırıl pırıl tınlıyor ses. Ön bölgede, yani şu bizim mask dediğimiz sesi öne tutma bölgesinde muhteşem bir performans. Şimdi başladığı yer şöyle anlatalım. Bir tenor ses genel olarak mesela A2 aralığından başladığını varsayalım. Genelde öyledir. İşte la sesiyle başlar. Bir oktav yukarı çıkar. Mesela bir örnek vereyim. Birinci oktav. İkinci oktav. Tamam. Kerim Hoca nereden başlıyor? Düz mantıkla, eğer bir tenor sesse, pes'te inebileceği en pes not la, belki sol diyezdir. 2 oktav yukarısından başlıyor. Tamam. Yani şu an ikinci oktavda tizleri deniyor. Devam edelim dinlemeye. O çarpmaların ne kadar nakış gibi işlendiğini duydunuz değil mi? Yani efsane güzel, çok özel bir ses. Gerçekten çok çok özel bir ses. Re bemol'e kadar geldi. Şimdi bu ne demek oluyor? Oktav mantığında gene çözelim. Hadi inceleyelim, siz de öğrenmiş olun. Şimdi Kerim hocamız pes'te la'ya iniyorsa bir oktav yukarısındaki ikinci la, üçüncü la var. Yani 2 oktav aralık var şu anda. O 2 oktav 3 sesle yukarı çıkmış oluyor. Re bemol'e geldiği zaman. Hatta belki re'ye mi bemol'e de vuruyor. Dinleyelim. Biraz önceyi tekrar dinleyelim. Mi bemol. Yani biraz önce dediğim gibi 2 oktav 3 ses. Devam. Son derece temiz bir okuması var. Çok çok güzel bir üslubu var. Çok çok güzel bir ses tuttuğu bölge var. Ses böyle o kadar güzel tınlıyor ki zaten. Ve hani bir akustik okuma bu. Mikrofonsuz. Şimdi vurduğu not mi bemol. Mi bemol nereye denk geldi bizim için? Eğer karar sesimiz sol diyezse, yani hem pes'in değilse sol ise sol diyezse, ikinci oktavın yarısı. Neredeyse üçüncü oktava doğru gidiyoruz.
Yani 2,5 oktavlık alana doğru geldi. Mi bemol. Tenor notlar için, tenor sesler için mi bemol çıkmaz mı? Çıkıyor işte. Bu kanalda neler dinliyorsunuz. Fakat mi bemol çok iyi sestir. Bunları tam ses çıkıyor. Falsetto falan yok bunlar. Gümbür gümbür bir mi bemol duyduk. Gümbür gümbür. Bir daha dinleyin. Ve son derece sağlıklı bir ses geliyor arkadaşlar. Bu değerli bir şey. Tiz sesler var ama sağlıklı bakılmış bir vücut duyuyoruz. Bana öyle geliyor. İyi bakılmış bir ses sağlığıyla bir ses. Çok değerli. Özellikle böyle tenor seslerseniz, yani hassas ses renklerine sahipseniz, kırılmanız, bozulmanız, vücut sağlığınız iyi değilse çok kolay oluyor. Ama iyi bakarsanız bakın, yaşı da hocamızın epey var tahmin ediyorum. Müthiş. Mi bemol. Hatırlıyorsunuz Humayun Şeceryan analizi. Çok iyi günümde mi bemol vuruyorum demişti. Çok iyi hissedersem. Kolay bir not değil. Dinlemeye devam edelim hocamızı. Bir nefesine bakalım. Bakalım nasıl nefes alıyor. Bir inceleyelim. Bakın. Evet, işte bu. Kerim Hoca size diyafram nefesi nasıl alınır? Küçük bir ders veriyor. Buyurun. Bakın, diyafram dediğimiz yer bu göbek değil. Yani göbek dediğimiz kısım değil kendimiz için diyoruz. Yani göbek kısmımız. Hayır. Diyafram göbekle akciğerler arasında bir bölge. Yani nereden bakarsanız şöyle bir çizgi. Şimdi bakın hoca buraya nasıl nefes dolduruyor, bir inceleyin. Bak. Nefes geliyor. İzleyin. Geliyor. Ve gördünüz mü? Şu bölgenin nasıl dolduğunu gördünüz. İşte bu diyafram bölgesi. Mükemmel. Hocam bravo. Hocam tebrik ederim. Bu nefesi çok karıştırıyorlar. Fazlasıyla göğüs nefesiyle karıştırıyorlar. Mükemmel bir nefes. Tebrik ederim. Mi duyduk arkadaşlar. 3. oktava doğru yolculuğumuza sadece 2 tam ses kaldı. 3. oktavına, eğer karar sesi la, sol diyezse 3. oktavına 3 ses kaldı. Yani 2 ses kaldı. Çok özür dilerim. 2 tam sesimiz kaldı. Mi notu. Mi notu. Şaka değil. Müthiş. Çok da rahat çıkarıyor ama mükemmel bir nefesi var. Mükemmel bir nefesi var. Sadece tenor olmak, tiz ses çıkarmakla ilgili değil bu iş. Sabah makamında okuyor. Hocam sen oku, biz dinleyelim. Gerçekten muhteşem. O kadar lezzetli, güzel çarpmalar var ki bakın burada. Ta miden bu sefer yaptığı şey neredeyse fa diyeze çarpmalar aldı. Yani 3. oktava bir ses kaldı. Hadi hocam. Şimdi en indiği ses bakın nereye iniyor? Re diyez. Re diyez ama yani bu onun 2. oktavındaki re diyez. Yani ilk pes seslerini daha duymadık hocamızın. Yani bir sese büyük oktavlar verebilmek için onun kalın seslerini duymanız lazım. Sadece ince değil. Bu duyduğumuz aralıklar hep hocamızın tiz bölgede başlayıp devam ettirdiği okumalar.
daha kalın sesini duyarsak o zaman deriz ki şimdi 3 oktava bir ses var. Ya 3 oktava bir ses var ama alttaki bir oktavı duymadım. Tahmin ediyorum tenorlar buraya inebiliyor diye. Tahmin ediyorum. Grisandoları görüyorsunuz değil mi? İnsanlar bunu yapmak için bir ömür çalışıyorlar arkadaşlar ya. Çok zor, çok hiç kolay değil. Yani bu bir ömür çalışması. Ya müthiş bir şey işte hani ne diyeceğiz? Bir insanın sesini geliştirmesi öyle hemen olmuyor. Ömür çalışması. Hocamızın bu artık onun sanat eseri. İşte duyduğunuz şey. O glissandoları yani duymaya doyamazsınız. Bunu defalarca dinleyin. Ve nevm alırken ilk o çarpma çok lezzetli, çok güzel seçilmiş. Fa. Fa natürel. Acayip güzel, çok. Bu arada hocamız yarım ton tizleşmiş. Şimdi hocamızın sesine sağlık. Bir kere müthiş güzel bir okuması, müthiş güzel bir sesi, çok sağlıklı bir sesi var. İnşallah bir ömrü boyunca hep bu güzel sesini herkes dinleme şansına sahip olur. Şimdi burada biz hocamızın tekniğine laf edecek hiçbir şey yok. Çünkü öyle bir şey bırakmıyor bize. Tertemiz bir okuma duyduk. 2 nokta. Birincisi fa üzeri başladığı sabah makamını bu tizleşme eğilimiyle fa diyeze doğru götürmüş. Yani sesi yeterli olduğu için bunları çıkarabildiği için yarım ton daha inceldiğinde genel tonda ses gene gitmiş. Fakat bu kadar tiz okumak hep söylüyorum yani bu kadar tiz okumak için riskli de bir şey. Riskli de bir şey. Çünkü farkında olmadan okurken böyle ton yükselttiğiniz zaman çıkamayacağınız seslere de denk gelebilirsiniz. Ve çıkamadıkça ne olur? Sesiniz kısılır. Şimdi son derece geniş bir ses aralığı olduğu kesin. Neredeyse 3. oktavın kapısındayız. Fakat şu an duyduğumuz hocamızın sesi 5 oktav değil. 5 oktav anca hani bir halk arasındaki tiz sese verilen isim olarak kalabilir. Ama teknik olarak görülen şu anda 2 oktav aralığında hatta 2 oktava yakın bir aralıktaki okuma. Benim tahmini tenor aralıklarındaki düşüncem peste sol diyezlere belki sollere inebilme maksimum fa diyezlere inebilmeyi görüyoruz. Tabii daha genişi de olabilir bilemem ama hani böyle bir aralık ele alındığında 3 oktava bir ses kalıyor. Muhtemelen hocayla otursak bir şan çalışması yapsak tizdeki bu sol diyezi de görme şansımız olabilir. Belki sol ki peste sole iniyorsa net 3 oktav olarak bahsedebiliriz hocamızdan. Müthiş geniş bir renk. Kanalda bizim böyle wow dediğimiz ses genişliklerinden pek çoğuna sahip bir hocamız. Sesine sağlık diyelim. Ama farklı. Bu
analizde nereye gidiyor? İşte dediğimiz gibi Sulukas Leonidas istemişti. Ona gitsin. Nasıl? Müthiş. İşte Türkiye'de böyle güzel sesler var arkadaşlar. Biz sahip olduğumuz topraklarda çok güzel seslere sahibiz zaten. Ve özel seslere sahibiz. Farklı seslere sahibiz. Bunlar farklı türlerde okuyabilir. Kimi ezan okuyabilir, kimi işte pop şarkısı olabilir, rock söyleyebilir. Harika sokak satıcılığı yapabilir. Evet, pazarlarda müthiş sesler duyabilirsiniz. Müthiş bozacılar olabilir. Yani halkın arasında şarkıcı olmasına gerek yok. Sesini kullanan birçok kişi olabilir. Farklı özel seslerdir bunlar. Hiç kimseye ayırmamak lazım. Bunu asla unutmayın. Çok iyi bir rapçi olabilir, çok iyi bir rockçı olabilir, tür ayırabilir. Güzel seslerimiz var. Mesele bu seslerimizi tanıyıp tanıtmak. Çünkü dünya ulusları sadece seslerini tanımakla kalmıyorlar. Ya tamam bu ses var. Biz birazcık değer vermiyoruz yapılan şeylere. Ya işte tamam şarkı söylüyor ne olacak? Tamam böyle değil. Bu bir meslek. Bakın sanat eseri dedim az önce hocanın okumasına. Öyle 3 senede oluşan değil. Ömürlük sanat eseri bunlar. Ömürlük. Bir ömür koyuyorsunuz bu sanat eserini oluşturmak için. Kıymet. Her şeye kıymet vermek lazım. Hani süpürge yapan adama da kıymet vereceksiniz değil mi? Ömürlük iş yapıyor. Hayatını koymuş. Bütün emeğini, bütün alın terini akıtıyor ona. Kıymet. Yapılan her işe kıymet verdiğimiz zaman biz çok daha iyi bir toplum olacağız. Bundan net eminim. Kesin. Çünkü bunu yapıyorlar. Dünyada örneği çok. İşte bir sürü şarkıcı dinliyoruz burada değil mi? Ne kadar güzel tanıtıyorlar onları. Övüyorlar. Hadi tamam. Çok konuşmayayım artık.